Herkese merhabalar dostlar. Bugünkü konumuz, bu videodaki konumuz aslında futbolcular mı ülkelerini ünlü ettiler yoksa ünlü olacak futbolcuları ülkeler mi çıkardılar? Bence bunun en büyük örneği şeydir dostlar. Ee, Sadio Mane'dir. Şu anda El Nasır'da oynuyor günümüze kadar. Belki bundan sonra başka takıma gider veya orada bırakır futbolu ama bilemiyorum. Konuya geçelim. Sadio Mane mesela arkadaşlar Senegal'de Generation Foot diye bir takımda yani genere, generasyon jenerasyon ayaklar ayak takımında oynamış. Hani daha yeni araştırdım bu video için. Oradan biliyorum. Ondan sonra Fransa'ya yapmışlar. Transfer olmuş gitmiş dostlar. Almanya, Fransa takımları en sonunda Suudi Arabistan şu anda var dostlar. Ee, Genelde şu var. Şimdi bir oyuncunun bir oyuncunun dostlar ülkesi ünlü o oyuncu ülkesi ünlü eder mi? Belli bir yerde eder. Çünkü o adam çok beceriklidir. A milliye seçilir. A milliden sonra Fransa, Almanya gibi takımlar milli takımına da almaya çalışır. Çünkü bu bizde de yaşandı. Veya işte yabancı oyuncularda da yaşandı. Neyse. Ondan sonra şimdi dostlar baktığımız zaman Senegalli Sadio Mane dediğim gibi Fransız, Alman takımları bir de en son Suudi Arabistan takımı. Abi bu adamı eğer bulmasalardı bu adam ünlü olamazdı. Çok göz önünde olan bir oyuncu da olmazdı. Şimdi baktığınız zaman Sadio Mane kadar kral bir oyuncu bakın var mı Senegal'de? Belki vardır ama onun kadar iyi değildir. Sadio Mane kadar iyi değildir. Şimdi Sadio Mane dediğimiz oyuncu da bir insan ama baktığımız zaman Senegal'in en ünlüsü o. Onun dışında ünlü olan bir Senegalli futbolcu duymadım ben. Hani bilmiyorum çok böyle ünlü olan var mı ondan başka? İlk Senegalli deyince aklımıza hep Mane gelir. Sadio Mane gelir. Şimdi bir nevi hem ülkesi ünlü oldu dostlar onun katkılarıyla hem de ülkesinin katkılarıyla o ünlü oldu. Ülkesi onu A milliye seçmeseydi A milliydi de onu oynatmayıp başka ülkelerin gözüne sokmasaydı yapamazlardı. O kadar iyi oynayan bir oyuncuyu dünya kadar dünyanın en iyi oyuncusu haline getiremezlerdi. Dünya kadar da ondan para kazanamazlardı. Düşünün mesela Senegal'de adam 22 bin euro 2.000 dolar alıyordur. Mets'e gittiğinde 20 bin dolar hani ya da 20 bin euro. Şimdi örnek sallama örnek veriyorum. Yoksa ben öyle bildiğimden değil hani örnek para. Yani dostlar e, yani dostlar bir yandan e, Senegal'de öyle o kadar ünlü olabilir miydi? Hani dünya geneline yayılmayıp dünyaya çıkıp oynamasaydı dünyada bir isim olabilir miydi? Bence olamazdı. Çünkü yaşlanırdı ve unutulurdu. Yani şu anda ünlü olmasının sebebi aslında Fransız, Alman ve Suudi Arabistan takımlarından birinde oynaması oldu. Ve zaten adam U23'e karşı bile oynamış. Bu bile adamın ünlü olmasına bir örnektir. Hani ünlülüğüne ünlülük katmasına bir örnektir. Şimdi baktığınız zaman Senegal'den Sadio Mane çıktı. Bizden kim çıktı? Mert Müldür.
İrfan Can Eğribayat, İrfan Can Kahveci, Arda Güler, e, Enis Destan diye biliyorum. O Türk diye biliyorum. Arda Turan çıktı. Ya, futbolu bıraktı ama yine de bizde bilinen çok oyuncu var. Bir Senegal'de kimden hani bilemiyorum. Senegal'den ne kadar oyuncu çıktı ve ne kadarı çok biliniyor da Senegal deyince sadece Sadio Mane geliyor aklımıza. Sadio Mane. Ama Türkiye deyince Mert Müldür'ünden tut Arda Güler'ine kadar bir sürü eski yeni jenerasyon bir sürü oyuncu geliyor aklımıza. Neyse işte dediğim gibi dostlar. Şimdi mesela Mert Müldür eğer ki şeyde oynamasaydı ünlü olabilir miydi? Türkiye milli takımında oynamasaydı ünlü olabilir miydi? Ha belki ülke içinde ünlü olabilirdi. Ama dış ülkelerde ünlü olamazdı. Veya Hakan Çalhanoğlu. Ee, bildiğim kadarıyla adam Türk. Ve buralarda oynadı. Buralardan da gitti İtalya'ya. Şimdi dostlar adamı tahminen buralarda oynadı diye biliyorum. Şimdi dostlar Hakan Çalhanoğlu dediğimiz adam eğer ki Türkiye milli takımında oynamasaydı dış ülkedeki o takımlar da onu almazdı. Hani yani bu kadar ünlü oyuncu olamazdı. Adı bilinemezdi. Neredeyse gitse hani gidip bak sana sorsanız bütün ülke, bütün İtalya'ya, Almanya'ya, Fransa'ya hani Hakan Çalhanoğlu'nu söyleyebilirler. Mesela Hakan Şükür vardı. Hakan Şükür de bilinir. Zaten o bile arkadaşlar ünlü olmuş bir oyuncu. Hani mesela Almanlarda Leroy Sané var. Florian Wirtz var. Ondan sonra ne var? Upamecano yok o Fransızdı. Mesela kalecilerinden kaleci aklıma gelmedi geçelim. Yani bunları ünlü edenler hem oynayışları hem ülkeleri hem de ülkelerini ünlü eden de bunlar. Çünkü bunların ülkelerini ünlü etmesi yüzünden halen daha mesela futbol oyunlarında takım kurarken o ülkelerden Fransa'dan, İtalya'dan, Almanya'dan işte Senegal'den, Kamerun'dan bilmem nereden oyuncu alıyorsun. Hani Kamerun'dan bile oyuncu çıktı zamanında ve o oyuncu sayesinde halen daha Kamerun'a güvenebiliyorsun. Veya Kongo'da bir sürü oyuncu var. Hepsini biliyorsun. Hani bu şekilde bitiyor dostlar. Yani ünlü eden hem aynı eşitlikte en iyiye çıkan oyuncular hem de aynı eşitlikte en iyiye çıkan da ülkeler bu oyuncular sayesinde. Bir şekilde oluyor işte yani dediğim gibi. Olmasaydı kimse de bilmezdi çok büyük oyun. Çok böyle iyi oyuncuları. Sadio Mane'yi kim bilirdi abi? Sırf şeyde oynasaydı. Mesela Senegal'de oynasaydı. Unutulur giderdi. Veya Hakan Şükür. Sırf Türkiye'de oynasaydı bilinebilir miydi? Yani dünya genelinde bilinebilir miydi? Şimdi gitti. Yok Hakan Şükür değil o Arda Güler. Mesela Arda Güler'den örnek vereyim. Arda Güler ne yaptı? Fenerbahçe'de oynadı gitti şeye. Real Madrid'e. Real Madrid'e gitmeseydi bu çocuk bizim ülkemizde sadece ünlü olurdu. Dünya genelinde ünlü olabilme ihtimali ne bu şekilde yakaladı. Eğer Real Madrid'e gitmeseydi dünya genelinde de çok az bilinirdi. Bence. Hani bu fikrime katılırsınız, katılmazsınız. Ve ülkesini de iyi tanıttı adam.
ülkemizden kaliteli oyuncu çıkabiliyor algısını yerleştirdi aslında. Ve bunun sayesinde halen daha bizim ülkemizden de dış ülkeye gidebilecek bir sürü oyuncu çıkıyor. Dur yani bu şekilde olması gereken bir durum. Neyse görüşmek üzere. Bay bay. Like deyip yorumlamayı unutmayınız.